Gökçe ile Astroloji kanalına hoş geldiniz efendim. Evet, yine sizler için çok güzel bir konuyla karşınızdayım. Enine boyuna detaylı bir şekilde yorumlayacağım. Nisan 2026 sıradan bir ay değil. Evet, gökyüzü adeta büyük bir değişimin kapısını aralıyor. Uzun süredir böyle bekleyen kararlar, askıda kalan planlar, hani bir türlü böyle harekete geçmeyen konular vardı ya. İşte bu konular Nisan ayında sanki bir hayatın düğmesine basılmış gibi ne olacak biliyor musunuz? Hızlanacak. Evet, bazıları için bu rüzgar yelkenleri doldurup ileri taşıyacak. Bazıları içinse biraz daha tabii ki dikkatli ilerlenmesi gereken bir süreç olarak başlayacak. Her zaman olduğu gibi değil mi? Herkese eşit maalesef olamıyor. Yani bu ay herkes için tabii ki aynı şekilde çalışmayacağını da klasiktir, klişe bir laftır ama yine de söylemek lazım. Peki Nisan takvimine baktığımızda gökyüzü gerçekten arka arkaya güçlü hareketler yapıyor diyebilecek miyiz? Kesinlikle. Bu ay özellikle 6 tarih çok dikkat çekiyor. Şimdi diyeceksiniz ki Gökçe Hanım zaten Nisan ayında ne kaldı? Bitirdiniz Nisan ayını. Evet, gerçekten önemli bir ay. Şimdi bakın, buralar çok önemli detaylar. Şimdi böyle azıcık böyle nabzı yükseltiyorum ama ortalarında ve özellikle sonuna doğru lütfen kaçırmayın. Çok önemli bilgiler var, tamam mı? Bak, 9 Nisan'da ne oluyor biliyor musun? Mars Koç burcuna geçiyor. Yani enerji yükseliyor, bekleme modu bitiyor. Bak, bunlar önemli tarihler. Yaz, altını çiz. Hatta unutursan, ki ben de öyle yapıyorum, döne döne lütfen izle, olur mu? 15 Nisan'da Merkür Koç burcuna geçiyor. Kararsızlık, zihinsel dağınıklık yerini net kararlara nihayet bırakıyor. Bak ne kadar önemli. Belki bugün de önemli bir karar vereceksin değil mi? Acaba mı, etsem mi, etmesem mi? İşte 15 Nisan önemli bir tarih. 17 Nisan'da Koç burcunda çok güçlü bir yeni ay gerçekleşiyor. Yılın belki de en güçlü başlangıç enerjilerinden biri devreye giriyor. Ya neler hazırlıyorum sizler için, çok güzel içerikler. Kendi kanalım diye söylemiyorum ama gerçekten keyifli hazırlıyorum ve sizlerin de bu durumu çok net gördüğünüzü biliyorum ve bu da beni aşırı mutlu ediyor. 20 Nisan'da Güneş Boğa burcuna geçiyor. Hızlı başlayan süreç daha sağlam ve somut adımlarla dönüşüyor. 24 Nisan Venüs İkizler burcuna giriyor. İletişim, sosyal çevre ve bağlantılar hızlanıyor. Evet, hızlı başladım. Bak, hızımı artırıyorum, farkında mısınız? Ve ayın sonunda çok önemli bir geçiş var. Ne o Gökçe Hanım diyeceksiniz değil mi? Evet. 26 Nisan'da ne oluyor biliyor musunuz? Uranüs İkizler burcuna geçiyor. Ne oluyor Gökçe Hanım? Güzel şeyler oluyor. Bu sadece böyle bir ayın etkisi değil, aynı zamanda önümüzdeki evet yaklaşık 7 yılın yeni temasını başlatan çok ama çok büyük bir değişim. Vallahi süper değil mi? Soluksuz izleyeceğiniz bir video. Bu tarihlerin her biri tabii ki baş başına çok önemli konular içeriyor değil mi? Benim de zaten anlatış şeklimden, heyecanımdan anladınız. İşte bunların hepsini ayrı tabii ki videolarda detaylı bir şekilde anlatacağım. Hiç merak etmeyin. O tarihleri ben size boşuna vermedim. Ama bu videoda ne yapacağız? Hızlıca şu soruya bakacağız. Nisan ayında gökyüzünün rüzgarını böyle arkasına alan burçlar hangileri olacak? Hangi burçlar için böyle fırsat kapıları açılacak ve hangi burçların biraz daha tabii ki dikkatli hareket etmesi gerektiğini bu videoda çözeceğiz. Hadi bakalım burçlara geçelim. Bizleri neler bekliyormuş değil mi? Şimdi heyecanla, merakla bekliyorsunuz. Evet. Nisan ayında dikkatli olması gereken burçlar. Bak, ekran başına gel, kahveni, çayını al, izle burayı. Şimdi Nisan ayının o sert rüzgarlarına karşı böyle gardını alması gereken, aman dikkat, vites küçültün dediğim o burçlar listesine geldim. Şimdi bu grup için özellikle gökyüzü bu ay böyle biraz yokuş yukarı bir yol hazırlamış durumda, tamam mı? Yani eğer listenin bu kısmındaysanız, hani sizler için söylüyorum, neden her şey üst üste geliyor demeden önce bu uyarıları ne yapıyorsun? Can kulağıyla izliyorsun, tamam mı? Yani videomu izliyorsun. Bir kere değil, birkaç kere izleyeceksin, emin ol. Şimdi bu listede ilk kim var biliyor musunuz? Sevgili yengeç ve yükselen yengeçler. Evet. Sabrınız bak test ediliyor. Tamam. En baştan anlaşalım. Sabrınız test ediliyor. Sevgili yengeçler, Nisan ayı sizin için biraz böyle hani herkes üzerime mi geliyor dediğiniz o meşhur aylardan biri olmaya aday maalesef. İşte Koç burcundaki o sert ve havrat enerji sizin o yumuşak kabuğunuzu
biraz zorlayacak. Özellikle bakın iş yerinde, patronunuzla ya da ne bileyim evde aile büyükleriyle aranızda böyle hani kimin dediği olacak kavgası çıkabilir mi? Muhtemel. Ne yapıyoruz? Sanki birileri bizi hani sürekli dürtüyormuş gibi hissediyoruz değil mi bu süreçte? Evet. Ne yapacağız? Bu ay özellikle 17 Nisan civarında böyle duygusal bir patlama yaşayıp da gemileri yakmaya o kadar müsaitsiniz ki bak o kadar söylüyorum. İşte gökyüzü bu ay size hayır demeyi ama tabii ki bunu böyle bağırarak, çağırarak hani az önce de belirttiğim gibi masaya vurmak, fevri davranmak olarak değil. Tamamen sakin kalmanızı sağlayarak yapmayı gerçekten öğretecek. Anlaştık mı? Geldik listenin ikinci sırasına. Sevgili terazi ve yükselen teraziler. Şimdi ilişkilerde kırılma noktası var. Başta bir kere bunu söylemem lazım. Evet, teraziler için Nisan ayı aslında tam böyle bir denge sınavı, biliyor musunuz? Her zaman olduğu gibi Gökçe Hanım siz de hemen bize bir denge lafını yapıştırıyorsunuz. Şimdi bakın, denge ama sınav, değil mi? Şimdi ikisi bir araya geldi. Gökyüzü tam karşınızdan böyle size resmen, çok özür diliyorum ama, meydan okuyor. Bak çok net. Bu ne demek biliyor musunuz? Bilmiyorsunuz. Ben hemen söylüyorum şimdi. En yakınlarınızla, eşinizle veya ortağınızla olan ilişkilerinizde, yani o meşhur ben sen kavgası her an patlayabilir. Bak çok büyük bir tehlike. Aman diyorum gerçekten. Dikkat, dikkat, dikkat. Karşı tarafın böyle bencilliği, hızı veya işte o düşüncesiz, patavatsız tavırları, aslında siz biliyorsunuz çok normalde sabırlısınızdır. Ama sizi bile, bakın sizi bile çileden çıkartacak. Çünkü neden? Bu süreçteyiz. Dikkat, ne olursunuz dikkat. Haklıyken haksız duruma düşmemek için ne olur bu tartışmaları çok fazla körüklemeyin. Tamam demeyi en azından bu süreçte bir deneyin derim. Olur mu? Tamam, haklısın. Bu süreç geçtikten sonra ben o dönemde haklıydım ama olay büyümesin diye örttüm deme gibi bir açıklama yaparsanız gerçekten çok daha güzel olacak. Anlaştık mı? Nisan ayı size sınır çizmeyi öğretecek. Bak bunlar çok önemli detaylar. Yani sınırını çizeceksin ama bunu yaparken de hani böyle eğilerek bükülerek değil, gayet böyle dimdik ve kararlı bir duruşla yapacaksın. Anladın mı? Yani bunu karşındaki zayıflık olarak gördüğü anda zaten bir de haksızsan eline verirsin kozları. Haklısın, dimdik duracaksın ve bu kararlı duruşunu da karşı tarafa güzelce göstereceksin. Listenin bir diğer ismi kim biliyor musunuz? Oğlak ve yükselen oğlaklar. Evet, yetişememe hissiyle savaş var sizler için, biliyor musunuz? Hani başlık olarak bunu kullanabilir miyim diye düşündüm. Kesinlikle yetişememe hissiyle savaş var. Şimdi oğlaklar, bakın Nisan ayı biraz böyle iki arada bir derede bırakılacak cinsten işleyecek sizler için. Anlatabiliyor muyum? Bir yanda böyle kariyer hedefleriniz, herkes gibi. Diğer yandan da böyle hani evdeki sorumluluklar vardır ya, ailevi meseleler, hani ikili ilişkiler, bu bazda düşünün. Sanki herkes aynı anda sizden hani bir mucize bekliyormuş gibi bir hava vardır ya. İşte bu havayı siz bu süreçte çok daha yoğun hissedeceksiniz. Özellikle, bakın özellikle üstlerinizle, aile büyükleriyle böyle zıtlaşmaya girdiğiniz takdirde hani şu cümleyi, benim kurallarım geçerli demeye çok meyillisiniz. Hani bu aslında biraz da birikim mi, dolmuşluk hissi mi desek, değil mi? Hani bu noktaya gelebildiyseniz ve bu cümleyi kurabiliyorsanız işte aman diyorum yani. Çünkü çok meyillisiniz. Hani küçücük böyle bir kıvılcım bekliyorsunuz patlamak için. Ama gökyüzü size ne diyor biliyor musunuz? Hatta çok net, resmen böyle fısıldıyor kulağına, beynine, ruhuna, bedenine. Ne diyor? Her yükü tek başına sırtlanamazsın. Biraz yardım istemek seni asla zayıf yapmaz ki diyor. Evet, çok da haklı. Şimdi bazı işlerin mesela bu ay yetişememesi dünyanın sonu olur mu sizler için? Tabii ki değil ya, bırak. Bu ay yetişmesin. Bir dahaki aya yetişsin, bir dahaki ay gerçekleşsin ama sen bu süreçte lütfen ruh sağlığını ve bedenini korumaya çok ama çok dikkat et, olur mu? Peki listemizin ikinci sırasındaki o hani böyle ne tam desteklenen ne de tam kösteklenen grup kim, değil mi? Bak bu çok önemli. Hani böyle bir yol ayrımına gelirsiniz ya, hangi yöne gideceğiniz hani bir türlü böyle karar veremezsiniz ama karar da vermeniz gerekir. İşte tam bu gruptaki burçlar İşte o eşikte. Yani ne tamamen böyle arkadan itiliyorsunuz ne de önünüze böyle büyük engeller çıkarılıyor. Sadece ne yapacaksınız?
uyum sağlayacaksınız. Dönüş ve ilerle. Bu sürecin aslında anahtar cümlesi bu. Şimdi bakalım bu durakta bekleyen, kendi yolunu böyle kendi çizecek olan o 5 burç neler ve tabii ki onları neler bekliyor. Listenin ilk sırasında boğa ve yükselen boğalar var. Aslında enerjinizi böyle ayın sonuna kadar saklayın diye kilit bir cümleyle başlayayım mı? Evet. Sevgili boğalar ve yükselen boğalar. Şimdi Nisan'ın ilk yarısı sizin için böyle biraz gürültülü geçebilir. Yani etrafınızdaki herkes böyle bir yerlere koşturup tozu dumana katarken, tamam mı? Siz bu hıza yetişemediğinizi düşünüp ne yapacaksınız? Stres yapacaksınız haliyle, değil mi? Hani oturup da sevinecek haliniz yok. Oh millet ne güzel koşuyor. Ah ben de burada bekliyorum diyecek haliniz yok. Tabii ki gerileyeceksiniz. Stres halinde olacaksınız. Ama benden size bir tavsiye. Acele etmeyin. Çünkü 20 Nisan'da Güneş sizin tarafınıza geçtiğinde hani o kış boyu böyle bekleyen tohumların hani bir anda böyle toprağa değip de çıkması gibi bir hal vardır ya. İşte sizin de vaktiniz gelecek. Tamam mı? Sabır. Sakin. Ayın ilk yarısında böyle sadece hazırlık yapın derim. Evraklarınızı toparlayın, planlarınızı kurun. Onları hayata geçirebilmek için tabii ki bunları yapmak çok önemli. Asıl imzanızı veya hani büyük hamlelerinizi Nisan sonuna saklayın. Anladınız mı şimdi neden öyle bir cümle kurduğumu? İlk başta çok nokta bir cümleydi. Tamam. Nisan sonuna saklıyoruz bu önemli kararları, imzaları. Neden? Çünkü o zaman işlerin nasıl böyle tıkır tıkır ilerlediğine şaşıracaksınız ve hatta yorumlara gelip bana yazacaksınız. Gökçe Hanım, siz videonuzda böyle demiştiniz. Ben de sizi dinledim. Gökyüzünün fısıltısını gerçekten dikkate aldım ve kazandım, başardım. Evet, yorumlarda bekliyorum. Listenin bir diğer ismi Başak ve sevgili yükselen Başaklar. Şimdi sizin için de böyle güzel kilit bir cümle vereyim mi? Hadi vereyim. Fazlalıklardan kurtulma mevsimi. Aa bak güzel, severim. Şimdi Başaklar için Nisan ayı aslında böyle elinde bir süpürgeyle çok ciddi söylüyorum. Hayatın her köşesini böyle köşeye bucak temizleme vakti. Gökyüzü size başkalarının dertlerini böyle sırtlanmayı bırak artık diyor, tamam mı? Önce kendi evinin önünü süpür diyor, tamam mı? Yani aslında temizlik önce kendimizden başlaması gerekmiyor mu? Kendi içimizi, kendi önümüzü. Yani bu ay hayatınızdaki böyle gereksiz meşguliyetleri, hani gerçekten size yük olan alışkanlıkları veya ayıp olmasın diye yani böyle çok katlandığınız durumlar yok mudur? Hani o yorucu, sıkıcı haller. İşte bu tarz insanları ayıklama dönemi. Bakın gerçekten sizin için çok önemli. Bunun farkına vardığınız takdirde ve bu temizlemeyi gerçekleştirdiğiniz takdirde üzerinizdeki o yüklerin gittiğini, gerçekten nefes alabildiğinizi fark edeceğinizi söylesem çok ciddi söylüyorum. Yapın, bana hak vereceksiniz. İçinizdeki ve çevrenizdeki o dağınıklığı topladığınızda ay sonunda önünüzdeki o belirsiz yolun nasıl böyle cam gibi parladığına da bak inanamayacaksınız. Tamam. Güzel bir cümleyle bitirdim, yeter. Akrep ve yükselen akrepler. Sizin için ne diyeyim biliyor musunuz? Mutfağa girip işi bitirme saati. Evet, çünkü akrepler için Nisan ayı böyle tam bir iş bitirme dönemi. Hani sahne önünde böyle parlamak yerine mutfakta böyle ter döküp o yemeği pişireceksiniz. Evet, siz böyle ışıltıları çok seversiniz. Biliyorum, önde olmayı seversiniz, göz önünde olmayı çok seversiniz. Ama Nisan ayında üzgünüm mutfağa giriyorsunuz. O terler dökülecek, o emek verilecek. Günlük rutininiz böyle biriken faturalar, işte bitmek bilmeyen ev işleri, klasik veya iş yerindeki o tozlu dosyalar. Tamam, hani örneklendirelim. İşte bunların hepsi sanki sözleşmiş gibi yani bu ay önünüze gelecek. Tapır tapır dökülecek. Ama hani içinizde öyle bir yeter ki bitsin hırsı olacak ki işte bak buna yenilmemen gerekiyor. Her şeyi böyle tek tek yoluna koyup masanızı tertemiz yapacaksınız. Tamam mı? Hani o içinizdeki his yükseldi. Of yeter artık bitsin dediğiniz his yükseldi. O hırsla beraber evet bunları yapacaksınız ama tabii ki bu hırsa da yenilip böyle hata yapma payınız da çok yüksek olacağı için yine hırslanın. Evet, o hırs gelsin sizin içinize ama sakin, emin adımlarla. Anlaştık? Bu ay tabii ki en önemli kısım sağlığınıza, özellikle bel ve sırt ağrılarına lütfen dikkat edin derim. Tabii ki yani sağlıktan öte hiçbir şey yok. Sağlığınızı lütfen ama lütfen ihmal etmeyin. Temizlik de olur, hırs da gelir geçer değil mi? Bunların hepsinin yerine koyma şansınız var. Ama sağlık bir kere elden giderse Allah korusun. Evet, listenin bir diğer ismi Kova ve yükselen kovalar. Hadi bakalım sevgili kovalar, yükselen kovalar. Yeni bir
siz yükleniyor. Evet bak burası güzel. Kovalar için Nisan ayı özellikle ay sonuna doğru böyle artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak dedirtecek bir viraj. Evet. 26 Nisan civarı böyle zihninizde bir ampul yanabilir. Ta 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 tam. Belki böyle bir süredir üzerinde çalıştığınız bir proje, belki böyle yeni bir teknolojik cihaz ya da hani yakın çevrenizle ilgili alacağınız radikal bir karar hayatınıza yeni bir soluk getirecek. Güzel. Değişime ne yapacaksınız? Direnmeyeceksiniz değil mi? Yani buna direnmek zaten çok gereksiz ve saçma. Bırakın o eski fikirleriniz gitsin. Yerine zaten çok daha modern ve taptaze olanlar gelecektir. Hani ne derler? Eskiyi bırak ki yenisi yerine gelebilsin. Güzel. Hadi tadını çıkarın o zaman. Ve listenin bir diğer ismi. Sevgili balık, yükselen balıklar. Sis perdesi dağılıyor sizler için. Evet, balıklar için Nisan ayı aslında o meşhur kafa karışıklıklarının, hani ne yapacağım sorularının yavaş yavaş cevaplandığı bir durulma süreci. Hani böyle yoğun bir sisten çıkarsınız ya, hani yolun devamı görünür değil mi? Göremediğiniz zamanlarda nasıl tedirgin ve endişeli olursunuz? İşte o yolun devamını gördüğünüz an var ya, işte o netliğe gerçekten çok samimi söylüyorum, nihayet kavuşuyorsunuz. İşte size anlatırken başında kurmuş olduğum cümle buydu. Sis perdesi aralanıyor. Özellikle para pul konularında böyle hayal kurmayı bırakıp bütçe yapma vaktiniz geldi. Evet, belki de o hayaller gerçeğe dönüşecektir değil mi? Kim bilir? Kimsenin sizi gaza getirmesine veya böyle acele ettirmesine de lütfen izin vermeyin. Sevmiyorum ben. Evet, böyle etrafta vardır ya böyle gaza getiren tipler. Sen de biraz iyi niyetli ve safsan kanarsın. Hayda girersin. İşin ucunu hiç görmeden, düşünmeden. Aman bu süreçte lütfen acele de etme. Gaza da gelme. Kendi temponda ilerle her zamanki gibi. Size zaten bu ay böyle çok kazandıracak, tamam mı? Hani kimsenin gazına gelmenisine de gerek yok. Siz zaten bu ay kazanacaksınız. Tamam. Evet, şimdi gelelim gerçekten Nisan ayının kazananları. Değil mi? Şimdi bakın adım adım gidiyoruz. Geldik evet en keyifli ve en çok beklenen kısma. Nisan ayında gökyüzünün böyle tüm kapılarını ardına kadar açtığı o meşhur kazananlar koltuğuna kimler oturuyor? Şimdi o şanslı 4 burç kim? Ekran başına, ekran başına. Kapatma videoyu. İşte geliyor. Koç. Yükselen Koç. Evet. Ben buradayım deme vakti. Evet, çok net. Sevgili koçlar, Nisan ayı sizin için böyle sadece bir takvim değişikliği olmayacak. Adeta böyle bir fabrika ayarlarına dönüş süreci. Bak gerçekten çok düşündüm burada nasıl bir cümle kurayım değil mi? Ama en güzel cümle bu oldu. Bakın, fabrika ayarlarına dönüş süreci. Mars ve Merkür evet sizin evinizde el ele vermişken o üzerinizdeki ağırlığı ne yapıyor biliyor musunuz? Fırlatıp atıyorsunuz. Evet, teşekkür edin. Mars ve Merkür ve tabii ki de bana. Evet, aylardır böyle hani yapsam mı yapmasam mı diye kafanızda kurduğunuz, kendinize bile hani itiraf edemediğiniz o cesur kararlarınız var ya. İşte 17 Nisan'daki yeni ayla o kararları hayata geçirme gücü zaten kendiliğinden geliyor sevgili Koç ve yükselen koçlar. Oh be! Evet, bu ay gökyüzü sizin gerçekten arkanızda. Sadece hani çok küçük bir tavsiye vermem gerekir mi? Evet, bunu da atlamayacağım. 15 Nisan'a kadar böyle zihninizdeki o son taşları lütfen yerine oturtun. Sonra zaten önünüzde bak, aç burayı aç. Kimse duramaz. Yürüyün, yolunuz açık olsun. Ay tabii ki ikizler ben. Evet ve yükselen ikizler. Cüzdanımızdaki hareketliliğe hazır olun. Gelsin. Kabulüz oldu, aldık değil mi? Şimdi gelelim Nisan ayının maddi anlamda en şanslı, en torpilli burcuna. Şimdi burada diyeceksiniz ki sunucu da kendine torpil geçmiş. Ne alakası var? Evet, Güneş burcu biliyorsunuz ikizler, yükselenim de Başak. Şimdi ikizler bu ay hem yeni fikirlerde hem de o fikirlerin paraya dönüşmesinde resmen başroldesiniz. Wow, her zaman olduğu gibi. Venüs ve Uranüs'ün sizin burcunuzda yapacağı o nadir dokunuş, hani böyle 40 yıl düşünsem, hani öyle deriz ya, aklıma gelmezdi diyeceğiniz kapılar ne oluyor biliyor musunuz? Ardına kadar açılıyor. Ay Allah'ım çok şükür. Evet, bir arkadaş sohbetinde ortaya atılan bir fikir, bak bir bakacaksınız ki o kadar karlı bir işe dönüşmüş ki, hani dedim ya hemen bir önceki cümlemde 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Belki de bu değil mi? Sadece çevreniz değil aslında, cüzdanınız da bu bereketten nasibini alacak. Beklenmedik bir ek gelir ya da böyle yeteneğinizin nakde dönmesi için gerçekten Nisan sonuna doğru gözünüzü dört açın. Vallahi açıyorum. Ve geldim listedeki diğer şanslı isme. Aslan ve yükselen aslanlar. Bak,
Çok net söylüyorum yoruma geçmeden önce. Hak ettiğiniz değeri görme dönemi. Bak siz de şanslısınız değil mi? Evet. Aslanlar için Nisan özellikle boşa kürek çekmiyorum hissinin zaten bittiği, artık emeğinin karşılığını aldığı gerçekten güzel bir ay. Sizin bu ayki asıl meseleniz ne biliyor musunuz? İtibar ve sonuç. Uzun süredir böyle bir projenin peşinde koşturuyorsanız Nisan ayı size o beklediğiniz kapıyı gerçekten ardına kadar açıyor. İşlerin hani bir şekilde böyle tıkır tıkır yoluna girdiği, motivasyonunuzun böyle tavan yaptığı bir ay sizi bekliyor. Güzel, tadını çıkarın gerçekten. Ve sevgili yay ve yükselen yaylar, durağanlık bitiyor, heyecan başlıyor. Evet, şimdi yay burçları için Nisan ayı kabuğunu kırma ve yeniden nefes alma vakti. Evet, hayatınızda böyle bir süredir devam eden o aynı tas, aynı hamam hali vardır ya değil mi? Hani rutin olarak bir hayat döngüsü vardır. Mutsuz musundur, değilsindir, keyif alıyor musundur, sen de bilmiyorsundur. İşte hani aynı tas, aynı hamam, yuvarlanıp gidiyoruz dediğiniz bu ruh hali ne oluyor biliyor musun? Yerini gerçekten büyük bir devinime bırakıyor. Koç burcundaki bu yoğun trafik size böyle yeni bir hedef, yeni bir tutku bulma gücü de verecek. Bak çok güzel. Özellikle ay ortasındaki yeni ay sizin için o sönmeye hani yüz tutmuş meşale var ya, onu yeniden yakacak. Evet, ertelediğiniz ne varsa raftan lütfen onları mümkünse indirin. Çünkü gökyüzü ne diyecek biliyor musun? Şimdi tam sırası diyecek. Hadi bakalım sevgili yay ve yükselen yaylar, şansınız bol olsun. Evet, gördüğünüz gibi Nisan 2026'da gökyüzünün bize hazırlamış olduğu senaryo 3 aşağı 5 yukarı böyle. Ya kimimiz tabii ki vites küçültecek her zaman olduğumuz gibi. Kimimiz ise rotayı yeniden çizecek. Kimimiz ise rüzgarı arkasına alıp vallahi uçuşa geçecek. Ama unutmayın, gökyüzü ne derse desin tabii ki direksiyon her zaman kimin elinde? Sizin elinizde, bizim elimizde. Peki siz hangi gruptasınız? Nisan ayının o hızlı enerjisi sizi heyecanlandırıyor mu? Yoksa böyle biraz tedirgin mi ediyor? Yorumlarda buluşalım olur mu? Hepsini biliyorsunuz tek tek okuyorum ve büyük bir keyifle de geri dönüş yapıyorum. Eğer videoyu beğendiysen bir beğeni bırakmayı, bunlar benim için gerçekten çok önemli. Ve bu videoyu Nisan ayında dikkat etmesi gereken o arkadaşına, sevdiğine, aile dostuna, eşine, akrabana göndermeyi de unutma. Nisan ayının hepimize gerçekten bereket, şans ve tabii ki en önemlisi de huzur getirmesi dileğiyle. Bir sonraki videoda o detaylı tarihleri elbette ki konuşacağım. O ana dek hoşça kalın.